Prada, dünyanın en tanınmış lüks moda evlerinden biridir. Bugün birçoğumuz markanın simgesi olan üçgen logosunu bilir. Bir aksesuar ve deri ürünleri markası olarak başlayan Prada, 1970'lerde bu markayı dünyaca ünlü yapan Miuccia Prada sayesinde yıllar içinde bundan çok daha fazlasına dönüştü. Prada en ünlü lüks markalar arasında yer alıyor. Ancak hakkında ne kadar şey biliyorsunuz? Peki ya Prada'nın baş tasarımcısı ve Miu Miu'nun kurucusu hakkında neler biliyorsunuz? Bu videoda Prada'nın ve dünyaca ünlü bir diğer lüks marka Louis Vuitton'un tarihini, kökenlerini, ilk koleksiyonları ve ikonik tasarımlarını konu alacağız. Hazırsanız marka hikayeleri serimizin yeni konuklarına yakından bakalım. İyi seyirler. Prada 1913 yılında Mario Prada ve kardeşi Martino tarafından Fratelli Prada adıyla Milano'da bir deri eşya mağazası olarak kuruldu. İlk mağaza Milano'daki prestijli Galleria Vittorio Due Emanuele'de açıldı ve burada çantalar, sandıklar ve seyahat aksesuarları sattılar. 1919'da ürünün kalitesi İtalyan Kraliyet Sarayı'nın dikkatini çekti ve Prada'yı resmi tedarikçisi yaptı. Bu tanınma, Prada'nın Savoy hanedanı armasını ve düğümlü halat tasarımını kullanmasının önünü açmıştı. Bu da markanın itibarını artırmaya katkıda bulundu ve İtalyan aristokrasisinin ve üst orta sınıfın bir sembolü haline geldi. Bu logo, Prada'nın 100 yılı aşkın faaliyet süresi boyunca marka ile birlikte kaldı. Markanın kurucusu Mario Prada, kadınların iş yerinde yeri olmadığına ve evde kalmaları gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden emekliliğine yaklaşırken aile işini oğluna devretmek istedi. Ancak oğlu markayı yönetmekle ilgilenmediği için iş, Mario Prada'nın kızı Luisa Prada'ya geçti. Luisa Prada, marka için lüks el çantaları ve valizler tasarlamaya başladığı 1970'lere kadar 20 yıl boyunca aile şirketini yönetti. Bu sırada kızı Miuccia, Prada'nın baş tasarımcısı olarak çalışmaktaydı. Olayların bu tesadüfi dönüşü, Miuccia Prada ve annesi olmasaydı Prada'nın nasıl gelişeceğini merak etmemize neden oluyor. Aile geçmişinin yanı sıra kimse Miuccia Prada'nın bir gün moda sektörüne gireceğini tahmin edemezdi. Çünkü o moda ve tasarım değil, Milano Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve Piccolo Teatro'da pandomim eğitimi aldı. Yani aslında Miuccia Prada kendi kendini yetiştirmiş nadir ünlü moda tasarımcılarından biri. Lakin Miuccia'nın sektöre başlangıcı o kadar da kolay olmadı. 1970'lerde İtalyan Komünist Partisi'nin bir üyesiydi ve kadın hakları hareketinde yer aldı. Moda alanında çalışmaya karar verdiğinde bir feministten beklenen bu olmadığı için bazı insanların bu kararı onaylamadığı söyleniyor. Bu konuyla alakalı olarak şu sözleri sarf etmişti. Başladığımda birkaç zeki insan dışında herkes yaptığım şeyden nefret ediyordu. 1970'lerde bir feminist olarak moda hakkında konuşmanın ne kadar uygunsuz olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama bunu o kadar çok sevdim ki yaptım. Gerçekten de yaptı ve sonunda insanlar markayı sevdi. Prada'nın kendine özgü çirkin şıklık konsepti, tipik olarak göz alıcı ve kadınsı endüstri standartlarına meydan okudu. Miuccia Prada 1970'lerin sonunda Patrizio Bertelli'ye aşık oldu. Aslında aşık olup evlenmesi onun için ve marka için büyük bir dönüm noktası olmuştu. Hikayemize dönecek olursak, o dönemde Miuccia Prada ailesinin deri ürünleri işini yönetirken, Patrizio Bertelli de kendi deri aksesuarları işini yürütüyordu. Patrizio Bertelli bir fuar sırasında Miuccia Prada ile tanıştı ve kısa sürede onun iş zekasından ve yaratıcı vizyonundan etkilendi. Sonrasında Bertelli, Prada'nın tedarikçilerinden biri olarak işbirliği yapmaya başladı. Ancak kısa sürede çiftin iş ilişkisi kişisel bir ilişkiye dönüştü. Bertelli, Prada'nın işini modernleştirme ve genişletme konusunda büyük bir rol oynadı. Markayı küresel bir moda evine dönüştürmek için birlikte çalıştılar. 1987 yılında evlendiler ve o zamandan beri hem iş hem de kişisel hayatlarında birlikte hareket etmeye devam ettiler. Bertelli, Prada'nın CEO'su olarak görev yaparken Miuccia Prada markanın yaratıcı yönetimini üstlendi.
Bu güçlü ortaklık Prada'nın moda dünyasında ikonik bir marka haline gelmesinde çok önemliydi. İş tüm dünyada doğrudan sahip olunan mağazalardan oluşan bir ağa dönüştü ve Prada yeşili olarak bilinen markanın imzası niteliğindeki yeşil renk tonuyla tanınmaya başlandılar. İlk yeşil mağaza Milano'da Via della Spiga'da açıldı. Kısa süre içinde Londra, Madrid, Tokyo ve Paris'te de başka mağazalar açıldı. Yakın zamanda Londra'da Harrods'ta açılan Prada Cafe aynı yeşil imza rengine boyandı. İtalyan evi başlangıçta sadece deri ürünler üretiyordu. Ancak Patrizio Bertelli'nin teşvikiyle Miuccia Prada 1988 yılında hazır giyimi tanıtarak ve Milano Moda Haftası'nda sonbahar-kış koleksiyonunu sunarak şirkette devrim yarattı. Miuccia Prada'nın okul üniformalarını içeren gardırobundan esinlenen koleksiyonda siyah ve kahverengi ağırlıktaydı. Bu koyu tonlar 80'li yılların canlı renkleriyle çatışıyordu. Prada'yı diğer markalardan ayrı kılan bir başka özellik de bu olmuştu. Koleksiyona düşük beller ve dar kemerler damgasını vurdu. Etkileyici ve şık ama bir o kadar da sade olan bu kıyafetler, Miuccia Prada'nın modaya ve kadınlığa olan alışılmadık yaklaşımını yansıtıyordu. İhtişamın hüküm sürdüğü 10 yılda Prada'nın zarafet ve abartısız lüks ile birleşen ağırbaşlılığı bir yenilikti. Defile, Prada'nın minimalizmin damgasını vurduğu gelecekteki koleksiyonlarının da tonunu belirledi. Bu büyük bir başarıydı ve Prada'yı 1990'ların başında moda dünyasının en gözde markalarından biri haline getirdi. Ne giydiğiniz, kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuzdur. Özellikle de insan ilişkilerinin çok hızlı ilerlediği günümüzde. Moda anlık bir dildir. Bu söz Miuccia Prada'nın ikonik sözlerinden biridir. Ve hazır giyimin sadece genel olarak değil, Prada'da güçlü bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Kadınların giyiminde bir devrim yaptıktan sonra erkek giyime de kısa sürede el atmıştı Miuccia. İlkbahar-yaz 1998 sezonunda ilk erkek koleksiyonunu çıkaran Prada, ilk kez monokrom görünümü sunmuştur. Tıpkı kadın hazır giyiminde olduğu gibi erkek giyiminde de 80'lerin maksimalizmine karşılık minimalizm ve nötr bir renk paletiyle öne çıkıyordu. Başka bir devrimde Prada Linea Rossa ile yapıldı. İlk olarak 1997 yılında piyasaya sürülen Prada Linea Rossa markanın spor çizgisidir. Sokak giyimiyle lüksü birleştirdiği için Prada'nın ve tüm sektörün tarihinde çok önemli bir rol oynamıştır. Minimalist stil ve avantgard malzemelerin bir kombinasyonuydu. Bu da 90'lı yıllarda teknoloji meraklısı kitleler arasında popülerdi. Linea Rossa, ikonik Prada naylon çantanın piyasaya sürülmesiyle popüler hale gelen naylon gibi yenilikçi malzemeler kullandı. Prada Linea Rossa 2018 yılında yeniden piyasaya sürüldü ve hazır giyim, ayakkabı, aksesuar, güneş gözlüğü ve kayak kıyafetlerini içermekte. Prada'yı naylonsuz ve özellikle de 1984 yılında Miuccia Prada'nın kreatif direktörlüğünde Prada tarafından piyasaya sürülen naylondan yapılmış ilk ürün olan Vela sırt çantası olmadan düşünemeyiz. Eskiden askeri çadırlar için kullanılan Pocona adlı suya dayanıklı naylondan yapılmıştı. Ancak Prada onu önce aksesuarlarla, ardından da 1994 sonbahar-kış koleksiyonunda giysilerle modaya taşıdı. Naylon çanta o dönemde birazdan bahsedeceğim Louis Vuitton ve Chanel gibi lüks markaların ürettiği geleneksel deri çantalara kıyasla farklı ve benzersizdi. Pratiklik ve lüksü bir araya getiriyordu ve performans kumaşlarının modada bir yeri olduğuna dair bir moda ifadesiydi. 2020'de şirket 2000 ve 2005 çantalarının Re-Nylon Re-Edition'ını tanıttı. İmza niteliğindeki siyahın yanı sıra çeşitli renklerde mini çantalar, omuz çantaları, kemer çantaları ve sırt çantalarından oluşan bir koleksiyon ortaya çıktı. Sürdürülebilirlik çabaları kapsamında Prada, sentetik naylon malzemeyi Econol ile değiştirdi. Bu, balık ağları ve endüstriyel plastik atıklar gibi geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan daha sürdürülebilir bir alternatifti. 2022 yılında Prada'nın Re-Nylon Re-Edition 2000 ve 2005 mini çantası aramalarının %131 oranında artmasının ardından Liest'in yılın el çantası seçildi ve TikTok'ta Prada Nylon Bag için 4.2 milyondan fazla görüntülenme elde edildi. Bugün markanın en tanınmış ürünlerinden biri olmaya devam ediyor. Prada, Miuccia Prada ve Patrizio Bertelli'nin sahibi olduğu Prada grubun bir parçasıdır.
Grup bünyesinde Miu Miu, Church's, Car Shoe, Luna Rossa ve bir takım şirketler daha yer almaktadır. Prada ve Bertelli aynı zamanda çağdaş sanat ve kültüre adanmış bir kurum olan Fondazione Prada'nın da eş başkanlığını yürütmektedir. İlk olarak 1995 yılında açılan Fondazione Prada'nın 2015 yılından bu yana Milano'da kalıcı bir tesisi bulunmaktadır. Moda dünyasında ise Prada, küresel bir lüks moda markası haline gelmiştir. Miuccio Prada 10 Aralık 2018 tarihinde küresel moda endüstrisine olağanüstü katkıları, özgün ve öncü yaklaşımı ve vizyonu nedeniyle İngiliz Moda Konseyi tarafından verilen üstün başarı ödülünü almıştır. Günümüzde Prada, dünya çapında tanınan ve saygın bir lüks moda devi olarak varlığını sürdürmektedir. Söz konusu seyahat olduğunda hiçbir markanın ismi Louis Vuitton'un önüne geçemez. Zira tüm mirasını ve kimliğini lüks seyahat üzerine kuran bu valiz atölyesi, asırlardır süregelen bir kültürün karşılığı. Eşsiz ve lüks seyahatin tasarımcısı Louis Vuitton'un hikayesine gelin hep beraber bakalım. Zamanı geriye 1854 senesine saralım. Döneminin pek çok genç erkeği gibi Louis Vuitton da doğduğu küçük kasaba Angers''den Paris'e taşınarak hayatının macerasına atılır. Yolculuğuna sandık üretim ustası Monsieur Maréchal'ın yanında çırak olarak başlayan Louis Vuitton, henüz 16 yaşındayken Fransa'nın en ünlü seyahat çantası atölyesine girmiş ve işin ustalarından bu zanaatı öğrenmeye başlamıştır. Eğitim döneminin ardından kendine Paris'te bir atölye açan Vuitton, sadece 4 sene sonra 1858'de ilk sandığını tanıtır. Trian'ın Trunk adlı bu gri ve tepeden tırnağa düz sandık, dönemi için bir devrim niteliği taşımaktadır. Zira tasarımı sandığın daha kolay taşınmasını ve yerleştirilmesini sağlamaktadır. Daha az dikişli olması sayesinde suda geçirmeyen sandık öyle popüler olur ki Louis Vuitton 1860'ların Paris'inde seyahat malzemelerinin satıldığı dünyanın en büyük mağazasını açar. Özellikle 3. Napolyon'un eşi Empress Eugenie'nin seyahatlerinde Louis Vuitton tercih etmesi, bu ismin ülkeler ve kıtalar arasında hızla yayılmasını sağlar. Öyle ki 19. yüzyılın sonunda döneminin tüm önemli isimleri bekleme listesinde yer alır. Sandıklarının popülerliğinin artması, taklitlerinin hızla ortaya çıkmasına neden olduğunda Louis Vuitton tasarımlarında farklılaşmaya gider. Ve ilk kez iki kahve tonlu kareli deseni Damier'i 1888 senesinde tanıtır. 1892 senesinde Louis Vuitton vefat eder ve şirketi oğlu George Vuitton'a bırakır. Markanın taklitlerinden ayrılması ve lüks algısını kuvvetlendirmek için iç içe geçmiş L ve V harflerini çiçek motifiyle sarmalayan o ikonik monogramın doğmasını sağlar. O zamandan beri çeşitli renklerde ve materyallerde çantalar satılmış olsa da kareli desen ve monogram markanın kalbi olarak kabul edilir. Markayı dünyaya açan da George'dur. 1893 senesinde katıldığı Chicago World's Fair ile yeni bir uluslararası arenada görücüye çıkan markanın valizleri çok geçmeden Amerika'da da satılmaya başlar. 1936 senesinde George koltuğunu oğlu Gaston'a bırakarak hayatını kaybeder. Gaston devraldığı bu mirasın köklerini güçlendirmek için daha küçük formdaki aksesuarları da Louis Vuitton'un koleksiyonuna dahil eder. 20. yüzyılın başları için valiz inovasyonu çağı desek yanlış olmaz. Zira Louis Vuitton 1900'lerin ilk yıllarında sandık satan bir markadan bünyesine pek çok imza çanta modelini eklemiş bir markaya evrilir. Markanın büyümesinde en büyük katkısı olan modelleri sıralayacak olursam, sandıkların içindeki kirli ve temiz çamaşırları ayırmak için bir iç çanta olarak 1901'de takdim edilen Steamer Bag, elde kolay taşınabilen bir seyahat çantası olarak Keepall, çok fazla şampanya şişesini kolayca taşıyabilmesi için tasarlanan ve 1932'de tanıtılan No ve son olarak Audrey Hepburn'un özel isteğiyle küçültülerek tasarlanan Speedy Bag. Etkisi bu denli yayılan bir markanın finansal durumu kuşkusuz dikkatleri çeker. Bu nedenle Bernard Arnault, Louis Vuitton'un 80'lerdeki konsolidasyon çağından bir holding olarak çıkmasını sağlar. Marka 1987'de Moët Chandon ve Hennessy ile birleşerek LVMH grubunun dünyanın en büyük holdingi olmasının yolunu hazırlar. Dünya üzerinde Louis Vuitton kadar taklit edilen başka bir marka daha yok.
Her ne kadar 19. yüzyılda Vuitton ailesi tasarımlarının kopyalanmaması için adımlar atsa da tüm bu adımlar karşı tarafı belli ki daha çok kızıştırır. 80'lerde ve 90'larda Harlem'de hatır sayılır bir kitleye ulaşan iş insanı Daniel Day, namı diğer Dapper Dan, herhangi bir izin almadan markanın logosunun basılı olduğu kıyafetler satmaya başlarlar. Ve kıyafetler Run DMC, LL Cool G ve Public Enemy gibi döneminin en havalı New Yorker'ları tarafından giyilmeye başlar. Mevzu popülerleştikçe bir davanın konusu olmaktan kaçamaz ve Dapper Dan 1990'ların sonunda kariyerine veda eder. Asırlar içinde inşa edilen bir mirası ve kültürü yaşatmayı sürdüren Louis Vuitton için 90'lar gerçek bir dönüm noktasıdır. Çünkü eski mimar Marc Jacobs markayı 21. yüzyıla taşıyacak isim olur. 1997'de Louis Vuitton'da ipleri eline alan Marc Jacobs, yavaş yavaş moda gurularının gözünden düşmeye başlayan monogramın küllerinden yeniden doğmasını sağlayan bir yenileşmeye gider. Yeniden yorumlamalar, marka ortaklıkları ve işbirlikleriyle monogram bir anda popüler olur. Öyle ki tam da o günlerde Naomi Campbell'ı ve Kate Moss'u monogram çantalarla görürüz. Jacobs marka çatısı altında bir yeniliğe daha imza atar. Hem kadın hem de erkek için kıyafet koleksiyonları çıkarır. Onun bu vizyonu markanın geleceğini de şekillendirir. Bu ilk koleksiyon tıpkı çantalar gibi elegan zenginliğinin bir yansımasıdır. Louis Vuitton'da olduğu süre zarfında Jacobs çarpıcı pek çok işbirliğine imza atar. 2004 ve 2005'te Takashi Murakami'nin beyaz fon üzerinde yaptığı renkli logo çalışmaları kültürel bir fenomene dönüşür. Ardından Stephen Sprouse ile gelen grafiti etkili tasarımlar, monogramın moda hareketindeki kalıcılığının imzası niteliğindedir. Marc Jacobs'ın Louis Vuitton macerası 2013 senesinde iki tarafın ortak kararı ile sona erer. 2000'lerdeki sürdürülemez büyüme ve son yıldaki kar düşüşü nedeniyle marka bir yenilenmeye ihtiyaç duyar ve Jacobs'ın gitme vakti artık gelmiştir. Ancak gitmeden bir kampanya düzenler. Fransız moda evi için hazırlanan bu son kampanyada markanın 2014 ilkbahar-yaz koleksiyonu da tanıtılır. Louis Vuitton'un kadın koleksiyonlarının kreatif direktörü Nicolas Guéchet, 2015 yılında markaya katılmış ve aynı yıl Wall Street Journal tarafından yılın moda yenilikçisi ve British Fashion Award'da yılın en iyi uluslararası tasarımcısı ödüllerini kazanmıştır. Nicolas'ın en özel tasarımlarından biri markanın mirasını yansıtan Petit Mal omuz çantasıdır. Louis Vuitton'un erkek koleksiyonlarının sokak giyimiyle tanışmasını sağlayan isim ise Kim Jones olmuştur. 2011'de kreatif direktör olarak göreve başlayan Jones, markanın geleneksel lüksünü sokak modasıyla birleştirmiş ve Supreme ile yaptığı işbirliğiyle büyük ses getirmiştir. Mart 2018'de Virgil Abloh, Louis Vuitton'un erkek koleksiyonlarının kreatif direktörü olarak atanmış, sokak modasıyla lüksü birleştiren tasarımlarıyla markaya yenilik katmıştır. Abloh'un ardından bu pozisyon 1,5 yıl boş kalmış. Sonrasında ünlü müzisyen ve tasarımcı Pharrell Williams kreatif direktör olarak görevi devralmıştır. Ömrüne dünyanın en kaliteli ve lüks seyahat çantalarını üretme başarısını sığdıran Louis Vuitton, 27 Şubat 1892'de hayata gözlerini yumduğunda 70 yaşındaydı. Yarattığı marka ile birlikte adı dünyanın her bir köşesinde yolculuklar boyunca taşındı. Kim bilir belki de Louis Vuitton çantaların aynı zamanda düşlü yolculukların simgesi olmasının arkasındaki sebep budur. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta yetim bir çocuğun dünya devi Rolex markasını nasıl kurduğunu anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.